Herkese merhabalar. Bugün sizlere Anlamlı Açık Okullaşma, Okulları Topluma Yakınlaştırır isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında yürütülen okul toplum projelerinin nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. Proje 10 farklı ülkeden toplamda 23 farklı kuruluşla yürütülmekte. Türkiye'de ise Hacettepe Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Projemizin iki temel amacı ve bu iki temel amaca bağlı çeşitli alt amaçları bulunmakta. Bu genel amaçlardan bir tanesi Avrupa genelinde açık okul toplulukları oluşturmak. Bu genel amaca bağlı olarak projeye katılan partner ülkelerde okul topluluk projelerini tanıtmak, kızların bilim potansiyelini üst noktalara taşıyabilmek için onları teşvik etmek ve ayrıca okullardaki toplumsal değişimi teşvik etmek amaçlanmakta. İkinci genel amaç ise şudur. Bir Avrupa Açık Okul Ağı oluşturmak. Bu genel amaç doğrultusunda Avrupa Açık Okul Ağı için bir web sitesi kurmak. İkinci olarak bir bölge içerisinde açık okul toplulukları arasında bağlantı kurmak. Son olarak da Avrupa genelinde projeye katılan partner ülkeler arasında bağlantı kurmak amaçlanmakta. Şimdi sizlere okul toplum projeleri nedir? Kısaca bundan bahsedeyim. Okul toplum projeleri esasında öğrencilerin sadece okul duvarları içerisinde öğretmenleriyle etkileşiminde çeşitli faaliyetleri yürütmesi değil, onların öğrenmelerini biz okul dışına, okul duvarlarının ötesine de taşıyarak paydaşlarla beraber, topluluk üyeleriyle beraber desteklemeye çalışıyoruz. Bu destekleme sürecinde okul toplum projeleri bizim karşımıza çıkıyor. Burada toplumun refahı ile ilgili bir proje konusu belirleniyor ve paydaşlarla beraber, öğrencilerimizle beraber bu proje konusuna çözüm üretmeye çalışıyoruz. Genelde toplumda problemli olarak görülen hususlar üzerinde duruluyor. Buradaki temel döngümüzde fen eğitimi, açık okullaşma, ihtiyaçlar ve değerler kapsamında bu projeler yürütülüyor. Ne yapılacak, ne yapacağız? Bunun üzerine duracak olursak esasında projenin 2021 faaliyetleri içerisinde atık temasına yönelik okul toplum projeleri 2021-2022 yıllarında da yine benzer şekilde enerji yönetimi teması üzerinde projeler yürütülmeye çalışılıyor. Daha önceden yürütülmüş olan, gerçekleştirilmiş olan proje örneklerine bakacak olursak, burada birkaç tane örnek sundum sizlere. Bunlardan bir tanesi evlerde üretilen atık yağ miktarlarının tespit edilmesi ve toplumun bu atık yağlara yönelik farkındalığının belirlenmesi amaçlanmıştı. 3 hafta kadarlık bir süreyle bu proje faaliyetleri yürütüldü. Bu projeye 15 öğrenci, okul müdürü, bir sanayi odası yöneticisi, 2 toplum gönüllüsü, fen bilgisi lisans öğrencisi ve bir fen eğitimcisi katılarak gerçekleştirilmişti. Benzer şekilde katılımcı bireylerin yakın çevrelerinde bulunan toprakların kalitesi veya içilebilir suyun kalitesinin araştırıldığı 2 farklı çalışmada okul toplum projesi yürütülmüştü. Bunlar 2'şer haftalık süreyle yürütüldü. Birine 10 öğrenci, diğerinde 14 öğrenci katılmıştı. Peyzaj mimarı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, okul müdürleri, veliler ve öğretmenler projelere paydaş olarak katılıp destek sunmuştu. Bir diğer projede evlerde üretilen plastik atık miktarının tespit edilmesi söz konusuydu. Burada da 13 öğrenci katılmış ve bakkal, veliler, öğretmen, okul müdürü, fen eğitimcisiyle proje yürütülmüştü. Son olarak da evlerde üretilen besin atıklarından kompost üretiminin söz konusu olduğu bir proje vardı. Bu projede 10 öğrenciyle gerçekleştirildi ve proje sürecinde ziraat mühendisi, veliler, öğretmenler, aşçı ve fen eğitimcisi paydaş olarak katılarak süreçte destek sunmuştu bizlere. Şimdi süreci nasıl yönetmemiz gerekiyor? Süreçte neler yapacağız? Bunlara değineceğim. Esasında bir yol haritamız var. O yol haritasını geçmeden önce öğretmenlerimize ya da proje uygulamak isteyen kişilere bir açılış dersi öneriyoruz. Bu açılış dersinde öğrencilerimize atık yönetimi, enerji tüketimi, sürdürülebilirlik bakış açısı ve çevresel farkındalık konularına yönelik bir
bilgi vermek istiyoruz. Bir ders gerçekleştirmesini öneriyoruz. Bu ders kapsamında da öğrenciler ya da katılan kişilerin görüşleri doğrultusunda bir proje konusunun belirlenmesini amaçlıyoruz. Öğrenciler merak ettikleri, araştırılabilir olarak düşündükleri ya da çevrelerinde problem olarak gördükleri hususları bu ders kapsamında belirtebilir. Peki okul toplum projesini yürütürken nasıl bir yol izleyeceğiz? Buna bakacak olursak toplamda 5 basamaklı bir yol haritamız var. Bu davet etmeyle başlıyor. Daha sonra birlikte oluştur, harekete geç, paylaş ve değerlendir basamakları söz konusu. Her bir basamakta ne yapılması gerektiği veya dikkat etmemiz gereken hususlar üzerinde şimdi duralım. Davet etme basamağında esasen açılış dersinde belirlenmiş olan temaya, konuya yönelik olarak ya da araştırılabilir proje önerisine yönelik olarak bu konuyla ilgili olabileceğini düşündüğümüz toplumun bütün bireyleri projeye katkı sunması için davet ediyoruz. Burada davet etme aşamasında ya da bu süreç içerisinde bölgede olası ortakların araştırılması söz konusu. Mümkün olduğu kadar çok kişiyi davet edip onları ortak bir paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Onların ortak ilgilerini birleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde mümkün olduğu kadar paydaşlarla öğrencilerin etkileşimini ve bunların etkileşimini desteklemeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra farklı alanlardan topluluk üyelerini de davet etmemiz önemli bir unsur. Farklı görüş açıları, bakış açıları, farklı görüşler sunulabilir bu noktada. Kimler davet edebilir diye baktığımız zaman yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler davet edebilir diye söyleyebiliriz. Buradaki yöneticiler okul müdürleri ya da diğer yönetici unsurlar da olabilir. Bunların kendi içlerinde WhatsApp grupları, hocalarımızın WhatsApp grupları olabiliyor. Birbirlerinden haberdar olabiliyorlar. Dolayısıyla projeyle ilgisi olabileceğini düşündükleri kişileri burada davet edebilirler. Benzer şekilde öğretmenler de öğretmenler odasında ya da katıldıkları çeşitli faaliyetlerde konuyla ilgisi olabileceğini düşünen kişileri davet edebilir. Öğrenciler de başka öğrencileri, başka sınıflardan öğrencileri veya kendi çevrelerinde bulunan diğer kişileri de burada davet edebilir. Bir diğer slaytımızda kimler davet edilebilir diye vardı. Burada toplumda konuyla ilgili olabileceğini düşündüğümüz herkes davet edebilir. Örnek olarak bakacak olursak anne babalar, diğer aile bireyleri, yeri geldiği zaman bakkal, elektrikçi, mühendis, akademisyenler, öğretmenler burada esas unsur konuyla ilgili olması. Gelelim ikinci aşamaya, birlikte oluştur aşaması. Bu basamakta aslında projeye katılan öğrencilerle paydaşlar bir araya gelerek çeşitli faaliyetler yürütecekler. Bunlardan ilki amaçların belirlenmesi. Proje neden gerçekleşiyor? Projedeki amaç nedir? Bunun net bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Tabii bunu belirlerken esasında proje sürecinde ya da projeyi sonlandırdığımız zaman amacımıza ulaşıp ulaşılmadığının da ne yapılması gerekiyor? Değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirlenmiş olan amaçların bir nebze ölçülebilir olması gerekiyor. İkinci unsurumuz öğrencilerimiz paydaşlarla bir araya geldiği zaman öğrencilerimizin ya da süreç içerisinde yapılacak şeylerin de planlanması gerekiyor. Burada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için nasıl bir yol izlenmesi lazım? Bunun bir haritasının, unsurlarının belirlenmesi gerekiyor. İşte burada öğrencilerimizle paydaşlarımızın bir araya gelmesi gerekiyor. Nasıl bir araya gelebilir diye düşünecek olursak yüz yüze toplantılar söz konusu olabilir veya online toplantılarla gerçekleştirilebilir. Burada paydaşlarımızın çeşitli kuruluşlarda çalışıyor olması ya da süre probleminin var olmasından dolayı yüz yüze toplantılar biraz daha geri planda kalıyor. Fakat online toplantılarda daha rahat bir araya gelebiliyorlar. Online toplantılarda hangi araçlar kullanılabilir diye baktığımızda yaygın olarak 3 tane unsur karşımıza çıkıyor. Zoom kullanılabilir, Google Meet kullanılabilir ya da Wonder.me uygulaması kullanılabilir. Bunlara yönelik ayrıca bir doküman paylaşacağım. Oradan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu birlikte oluştur sürecinde öğrencilerimizin ya da paydaşlarımızın düşüncelerini özgür bir şekilde paylaşabilmesi gerekiyor. Burada toplantılarda düşünceler sözel olarak ifade edilebileceği gibi Padlet, Micro veya Answer Garden gibi uygulamalarla da paylaşım yapılabilir.
Gelelim üçüncü basamağa. Üçüncü basamağımız harekete geç basamağı. Bu aşamada neler yapılır diye bakacak olursak esasında birlikte oluştur aşamasında paydaşlarla planlanmış olan faaliyetlerin yürütüldüğü aşama. Bu aşamada bu faaliyetler yürütüyor. Proje bazen şu şekilde düşünülebiliyor. Hareketi geç basamağında yürütülmüş olan faaliyetlerin süresi kadar proje süresi düşünülebiliyor. Fakat projeyi davet etme aşamasından son kısma kadar düşünülebilir. Burada harekete geç basamağı birkaç hafta sürebileceği gibi birkaç ayda sürebilir. Yeri geldiği zaman eğer müfredat içerisine entegre edilmişse o müfredat boyunca da yürütülebilir. Dördüncü basamağımız paylaş basamağı. Burada aslında elde edilmiş olan bilgiler, öğrencilerimizin harekete geçme basamağında elde etmiş olduğu bilgiler paylaşılıyor. Esasında öğrenciler posterlerle, videolarla, slide gösterisiyle, uygulama aktiviteleriyle, tiyatro ve rol oynamayla veya genç araştırmacılar konferansıyla nedir? Süreç içerisinde elde etmiş olduğu ya da yaşamış olduklarını paylaşabiliyorlar. Bir diğer imkanımız ise MOS festivalleri. Burada uygulama faaliyetleri yürütüldükten sonra dönemin ya da eğitim öğretim yılının belli bir döneminde MOS festivali gerçekleştiriyor. Öğrencilerimiz burada bir araya gelerek yapmış oldukları faaliyetleri sunma imkanı yaşıyor. Bu faaliyetlerin haricinde farklı yollar da söz konusu. MOS projesinin web sayfasında bunlar yayınlanabilir. Benzer şekilde okul web sayfasında yayınlanabilir. Öğrenciler gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri bir video formatıyla hazırlayıp YouTube ya da diğer kanallardan yayın yapabilir. Yerel gazetede yapılan faaliyetler sunulabilir. Sosyal medya kanalları, podcastler çekilebilir. Okulun duyuru panosuna, okulun ilan panosuna yerleştirebilir. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz MOS festivallerinde sunulabilir veya yerel radyo veya televizyon yayınlarında yapılan faaliyetler paylaşılabilir. Evet, son basamağımız değerlendir basamağı. Bu basamağı diğer basamaklardan yalıtılmış olarak düşünmeyelim. Esasında projenin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını nasıl ortaya koyabiliriz veya projemiz amaçlarına ulaşıp ulaşmamış mı, bunu değerlendirmemiz gereken basamak olarak karşımıza çıkmakta. Evet, okul toplum projelerinin nasıl yürütebileceğine yönelik izlediğimiz yol haritası bu şekilde. Bu okul toplum projeleri yürütmenin öğrencilerin kazanımlarının yanı sıra öğretmenlere ve bu uygulamaların gerçekleştirildiği okullara da katkısı söz konusu. Öğretmenler açısından duruma bakacak olursak, okul toplum projelerinin gerçekleştirilmesi öğretmenlere mesleki gelişimleri için bir fırsat sağlamakta. Burada iki öğretmenimizi görüyorsunuz. Bu öğretmenlerimiz okul toplum projelerini yürüttükten sonra yapmış oldukları faaliyetleri Uluslararası STEM Öğretmenler Konferansı'nda sunmuştur. Okul boyutuna bakacak olursak, projeleri başarılı bir şekilde uygulayan ve aynı zamanda MOS festivalleri düzenleyen okullar European Open Schooling Network üyesi olacaktır. Bu şekilde hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize hem de uygulamaların gerçekleştirildiği okullara katkı sunmaya çalışmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir okul toplum projesinin nasıl uygulanabileceğine yönelik katkı sağlayabilmişimdir. Aynı zamanda web sitelerimize de gelip incelemeler yapabilirsiniz. Teşekkürler.